Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde yaprak bakımı ve kök bakımından bahsedeceğim. Orkidelerin sağlıklı yapraklar, çiçek çıkarabilmesi ve de aynı zamanda sağlıklı kökler çıkarabilmesi yaprakların sağlıklı olmasına bağlıdır. Orkide yapraklarında bazen böcekler ya da hastalıklar olabiliyor. Bu tarz durumlarda orkidelerin gelişimi durur ve orkide yeni çiçek dalı çıkarmaz ve yeni kökler çıkarmaz ve yapraklar zaman ile canlılığını yitirir. Bir orkidenin sağlıklı olduğunu yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Yapraklarınızın rengi yeşil, canlı ve parlak ise bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bakın, sağlıklı bir orkide bu şekilde hem yeni çiçek dalları da çıkarıyor. Yapraklarına dikkatlice baktığımız zaman bakın parlaklık ve canlılık var. Yine bu orkideye baktığınız zaman çiçekleri var ve çiçekleri olduğu halde tekrardan bakın çiçek dalı çıkarmaya devam ediyor. Bu orkidenin yapraklarının ve köklerinin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Elimde yaprakları sararmaya başlayan bir orkide var. Yaprak sararması orkidelerde çok sık rastladığımız bir durum. Özellikle orkidelerinizde aniden yaprak sararmasının olmasının birçok nedeni var. Bakın, bu orkide sağlıklı bir orkide çünkü yeni bir yaprak çıkarıyor ve kökleri de aslında sağlıklı görünüyor. Fakat görmek üzere olduğunuz gibi yapraklarında sararma var. Bunun nedeni ya orkideniz mantardır ya da orkidenizin artık alt yaprakları yaşlandığı için bu şekilde sararıp dökülmeye başlamıştır. Bunu anlamak için hemen bir orkide yaprağını bakın şu şekilde keserek göstermek istiyorum ikisi arasındaki farkı. Orkidelerde mantar hastalığı çok fazla sulama sonucu oluşur. Bunun ise kök çürümesiyle beraber çiçek dallarında dökülme ve yapraklarda sararma olur. Bu yüzden orkidelerinize çok fazla su vermeyin. Mutlaka köklerine bakarak su verin. Bakın, şimdi kopardım bu orkide yaprağını görüyorsunuz. Bakın, ucunda siyahlık yok. Bu mantar olmadığını gösteriyor. Yani bu yaprak sararması tamamen orkide yaprağının artık yaşlanmasıyla alakalı bir durum. Eğer gövde kısmında siyahlık olsaydı mantar olduğunu söyleyebilirdik. Bugün sizlere orkidelerinizi dezenfekte edecek ve sağlıklı kök ve yapraklara sahip olmasını sağlayacak yine bir karışım hazırlıyorum. Bu karışımı bulaşık deterjanı ile, yani sıvı sabun, bakın bulaşık deterjanı ile hazırlıyorum. Bir çay kaşığı kadar sıvı bulaşık deterjanını 1 litre suyunun içerisine koyacağım ve iyice karıştırıyorum. Eğer orkidelerinizde unlu bit, tris böceği ya da orkidelerinizde bir takım hastalıklar varsa mutlaka sizlere bunu tavsiye ederim. Çünkü doğal bir ilaç hazırlamış olduk. Bununla hem orkidenin yapraklarının üst kısımlarını hem de orkide yapraklarının alt kısımlarını iyice temizleyeceğiz. Elimde bir pamuk var. Bakın, genelde orkidelerde bu şekilde tozlanma olabiliyor ve birçok böcek ve hastalık da genelde orkide yapraklarının altında saklandığı için elimdeki pamuğu bu karışımlı suya batırarak iyice orkidenin yapraklarını ve üstünü ve altını sileceğim. Şimdi ikinci yöntem olarak orkidenin köklerini dezenfekte edeceğiz. Yine orkide toprağı içerisinde böcekler,
Özellikle bir takım hastalıklar, salyangoz gibi, unlu bitki gibi, trips gibi ya da normal bitler olabiliyor. Bunlardan dezenfekte etmek için bakın saksıyı bu kadar su doldurdum. Ve bunu şimdi saksının içerisinde 5 dakika bekleteceğim. Bu orkidenize zarar vermez. Sadece eğer orkidenizin topraklarını değiştirmek istemiyorsanız bu şekilde orkideyi 3 ayda bir ya da 2 ayda bir dezenfekte edebilirsiniz kendi saksısının içerisinde. Şimdi onu bekletirken diğer bir orkidemin de yapraklarını bu şekilde siliyorum. Sizlerle daha önce paylaşmıştım. Videomun başındaki yaprağı sararan orkidem. Bunu da hem yapraklarını üstten hem de alttan dezenfekte ediyorum. Beş dakika 2 saksımı da bu suyun içerisinde beklettim. Hemen içerisinden çıkarıyorum. Bakın gördüğünüz üzere bu şekilde süzüyorum. Suyun iyice gittiğinden emin olmanız gerekiyor. Yani saksı içerisinde su kalmaması gerekiyor. Bu saksımı hemen bir kenara alıp içerisine koydum. Saksımın da yine bütün suyunu boşaltarak tekrar içerisine süzdüreceğim. Bakın boşalttım ve tekrar bekletiyorum. Burada su özellikle biriktikçe gün içerisinde dökmeniz gerekiyor. Yine bakın gördüğünüz üzere kökleri çürümüş ve kökleri ölmeye başlayan bir orkidem. Bunu da özellikle dezenfekte etmek için çürüyen köklerindeki hastalığın devam etmemesi için bu yöntemi uyguladık. Yine saksı içerisindeki suyu boşaltıyorum ve bunu da yine saksımın içerisine koyuyorum. Evet, artık orkidelerimin bakımını yaptık. Bu orkidem daha önce köksüz olan, yani hiç yaprağı olmayan bir orkidemdi ve gelişimini sizlerle paylaşmıştım. Gördüğünüz üzere gayet sağlıklı. Bakın yeni kökler de çıkarmaya başlıyor. Orkidelerinizin yeni çiçek dalı çıkarması kesinlikle sağlıklı kökler ve yaprakların olmasına bağlı. Orkidelerinizi bu anlattığım püf noktalarla baktığınız zaman bu şekilde bol bol yeni çiçekler çıkaracaktır. Ve Eylül ayında özellikle orkideler için çiçek çıkarma, dal çıkarma dönemidir. Bu yüzden bu anlattığım püf noktalara mutlaka dikkat edin. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.